Selamünaleyküm dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda 2 gündür ismi zikredilen Bambu'nun yeni cihazı H2D ile ilgili konuşacağız. Aslında bu yeni bir konu değil, 3 ay önceki bir konu. Bu yüzden bu konu nedir, nereden çıktı, bugüne kadar neler oldu? Bunları anlatacağım sizlere. Gelin şimdi detaylara geçelim hep birlikte. Şimdi dostlar, bu konunun başlangıcına geçmek istiyorum. Öncelikle 9 Ekim 2024 tarihinde Bambu kendi X hesabından bir gönderi paylaştı. Gönderi şuydu: planladıkları yeni cihazın lansmanının 2025 yılının ilk çeyreğine ertelendiğini duyurmuştu. Bu duyurunun devamında insanların yeni sürümü, yeni versiyonunu bekleyip beklememe konusunda bazı ipuçları verdi. Bunların birkaçı şöyleydi. 3D teknolojisinin, yani tüketicinin baskılarda sınırları zorlayan bir teknolojinin entegre edileceğini söylüyordu. Bununla birlikte mevcut X1 serisinin üzerinde olacağını, daha önce mümkün olmayan özelliklerin mümkün olabileceği konusunda Bambu'nun odaklandığını açıkladı. Bu bilgilerle aslında kullanıcıların yeni sürümü bekleyip beklememesinin kararını kendilerine bıraktığını söyledi. Ve o gündür bugüne baktığımız zaman aradan geçen süre içerisinde hala yeni cihazın lansmanın tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yok. Hatta yeni cihazla ilgili bazı yeni bilgilerinde 2025 yılında da paylaşılacağını söylemişti. Ama o posttan sonra herhangi bir bilgi paylaşımı yok. Şimdi 9 Ekim 2024'te böyle bir paylaşımdan bir ay sonra, yani 17 Aralık 2024 tarihinde Çin tarafından bir haber çıkıyor. Bu haberi paylaşan 3dplife.com diye bir site, Bambu'nun yeni çıkartacağı cihazın görsellerinin sızdırıldığı haberi yer alıyor. Bu haber içerisinde mevcut görselin bir kullanım kılavuzundan alındığı ve o görsel üzerindeki dikkat çeken özelliklerin yer aldığı bir makale aslında bu. Aslında bu konu tamamen bu görsel üzerinden çıkıyor ve görsel üzerindeki göze çarpan özellikleri bizlere sunmakta. Şimdi bu görsel üzerindeki, sizler de görüyorsunuz zaten, en dikkat çeken 3 başlık var. Hiç konuyu uzatmayalım. Şimdi bu başlıklardan bir tanesi yeni AMS modelinin olduğu ve yazıda da AMS 2 Pro diye geçiyor. Bu AMS'nin yeni versiyonu ne olacak? Aslında şu: artık filamentleriniz içindeyken kurutma özelliğiyle o eski manuel kurutma özelliğini devre dışı bırakmış oluyor. Yani tamamen AMS modülü elektronik bir şekilde filamentlerinizi aktif bir şekilde kurutacak. Bu aslında rakiplerinden bir tanesi, yeni çıkarttığı yazıcıda bu özelliği kullanıyor. O yüzden Bambu'nun da yeni çıkartacağı yazıcıda bu özelliği kullanması kaçınılmaz. O yüzden bu varsayımlardan bir tanesi ve kuvvetli bir varsayım arkadaşlar. Çünkü yüksek ücretlerle biz yazıcı satın alıyoruz. O yüzden böyle ufak tefek aslında olması gereken özelliklerin olmayışı bir yandan üzücü. Bu tarz filamentleri kurutmak için modül satın alabiliyorsunuz farklı markaları. O yüzden bu gelecek yeni AMS2 Pro modelinde artık buna ihtiyaç olmayacak. Kendi modülünde, kendi içerisinde bu kurutmayı gerçekleştirecek. Şimdi bir diğer ikinci özellik ise tablo boyutunun büyümesi. Biliyorsunuz Bambu'da 256'ya 256 bir baskı alanımız mevcut. Bu modelde ise 330'a 330 bir baskı alanına sahip olacağımızı söylemekte. Biliyorsunuz Creator'ın yeni modellerinde baskı alanının büyük olduğunu biliyoruz. Bambu'nun da artık bu ayarının, bu boyutunu yükseltmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. O yüzden bu gelecek yeni versiyonda tablo boyutunun yüksek olacağı yüksek ihtimaller arasında arkadaşlar. Bu da zaten görsellerde AMS modülünü referans alarak diğer modellerini de kıyaslayarak aslında cihazın boyutunu oranla tablo boyutunun ortalama ne boyutta olacağını Çinliler eklemiş. Bizdeki oradaki yoruma göre, kıyaslamaya göre aslında 330 olacağını söylüyoruz. Bu aşağı yukarı belki değişebilir. Bir diğer üçüncü özellik ise görselde göze çarpan en büyük dikkat çekici kısım aslında burası. Bambu'nun çift nozul kullandığı. Şimdi bununla ilgili şöyle bir yorum yapan oldu. Eğer böyle bir şey olursa o renk değişiminde çıkartılan israf filamentinin azalacağı yönünde. Bu bilgi tamamen yanlış arkadaşlar. Eğer çift bir başlık kullanırsa Bambu, renk geçişinde ortaya çıkan filament israfı
etrafı yine aynı olacak. Bir şey değişmeyecek. Peki neden çift nozul kullanılacak? Ne faydası olacak? Burada şu avantajı olacak sadece arkadaşlar. Renk geçişinde tamamen zaman tasarrufu sağlayacak bizlere. Bu ise büyük ihtimal şu şekilde olacak. Siz baskıyı devam ettirirken ikinci renge geçiş yapmadan önce, atıyorum beyaz renk devam ederken siyah geçiş yaparken ikinci nozul siyah rengi ayarlayacak. Geçişinde hemen o arada bekleme yapmadan %99 hemen ikinci rengi baskısına başlayacak. Veya biraz daha farklı olabilir ama tamamen orada renk geçişlerinde bunu kullanacaktır bambu. Bunun dışında dediğim gibi filament israfında herhangi bir tasarruf olmayacaktır. Bunun tek bir yöntemi var arkadaşlar. 4 tane başlık kullanması. Her başlıkta ayrı bir renk. Bunu zaten orijinal Prusa Slicer kendi makinelerinde kullanmakta. Bunu yapmadığın sürece filament israfının önüne hiçbir şekilde geçilmez arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Genel olarak bu 3 başlıkta incelediğimiz görselde bu bilgiler mevcut. Dediğim gibi bambu henüz yeni çıkartacağı makinenin lansman tarihini açıklamadı. Kullanıcılar bu Mart ayının sonunda olacağı yönünde yorumları var. Tabi bunların hepsi birer varsayım. Ama ilk çeyrek dediği için Mart ayındaki beklentiler elbette ki oldukça yüksek. Fiyat konusunda forumlara baktığım zaman yani 4000-5000 dolar gibi bir rakamlar zikrediliyordu. Yani ben o rakamların olacağını hiç ihtimal vermiyorum ama ya insanların fiyatının yüksek olacağı için çok fazla talep görmeyeceğini ve mantıklı olmayacağı yönde böyle ortak yorumlar vardı. Sadece bir iki sitede ortalama böyle 2000 dolar bandında olacağını söylüyor. Benim de tahminim o civarlarda olacaktır. Ülkemizde tabii ki 100.000 TL ve üzeri bir bandında fiyatlanacağı yönünde. Eğer tabii ki bu özellikler olursa veya üstüne koyarsa farklı olmayacak bir teknoloji duyurursa bambu, tabii işler burada değişir. Ama unutmayın her zaman yazılım ve teknoloji konusunda bambu lider konumda diyebiliriz. Veya liderler arasında diyebiliriz. O yüzden duyulmayacak yeni bir teknoloji duymamız kaçınılmaz olabilir. Bu yüzden heyecanlı bir şekilde yeni lansmanın tarihini bekliyoruz hep birlikte. Bahsi geçen Bambu Lab HD 2D yeni yazıcıyla ilgili aslında konu tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Bambu'nun geçen yıl yaptığı duyuru, daha sonrasında Çinli bir sitenin yaptığı sızıntı haberi ve halen geçen 3 aylık süre içerisinde bekleme modu. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Konuyla ilgili yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.